Şu yanılgıdan çıkmamız gerekiyor artık. İnsanımsı robotlar robot olmaktan çıkıyor. Ne oluyor? Yani onun da gözyaşı var, onun da duyguları Duygulu var mı? Duygusunda var robot Niye var var mı? biliyorsun? Benim de duygum çünkü bir kimya aslında. Ona yüklüyorlar mı onu? Şöyle düşün. Sen duyguların nasıl oluyor? Mesela şu anda seni nasıl üzebilirim ben? Sana hakaret edersem seni üzerim gibi Evet. düşün. Evet. Aslında ne oluyor o anda biliyor musun? Sen benim hakaretimi aldın. Beyin onu işledi. Bir anı Bu getirecek kötü bana. bir şey. Bana hakaret ediyor. Bu kötü bir Evet. şey ve şu anda hissim bu olacak deyip oradan üretilen enerjiyle senin duyguların o kimyayı üretmeye Ve başlıyor. gözyaşım akmaya Ve başlıyor gözyaşın mesela. akmaya başlıyor vesaire. Bak çok robotik bir şey Evet. aslında bu. Robotta da bu var. Yüklediğin ne o alan ama önemsemediğin biri ya da bir komedyen sahnedeyken sana hakaret ederse gülüp ha ha kaka gülüyorsun. Onu ayırt edebilecek yani. Ayırt ediyor, artık ediyor zaten. Peki bir şey soracağım. İnsanla robotu ne ayıracak ya? Büyük soru bu işte. Ne ayıracak? Bizim işte o az önce konuştuğumuz şey. Ruh ve enerji Kin. de kim olduğumuzu hatırlamak. Tin, ruh, o Tanrı, yani o ben size şah damarınızdan yakaladım, sizin hepinizi üfledim bir parça. O parça ayıracak. Başka yoksa Yok. ayıracak bir şey yok yani. Öteki insan yapımı Eğer çünkü. zaten öyle bir şey olmuyorsa o da yokmuş demek ki olur. O zaman zaten yani kapanış, Bir İstiklal de Marşı insanımsı kapanış. robotlarla ilk kez mi karşılaşıyoruz acaba? Yani Sence değil herhalde. piramitleri kim yaptı? O O inşaatlarda tanrıların kim çalıştı? arabalarına kadar gideceğiz o zaman. Hatta bilen bilir. Benim annem okurdu o dönem. O zaman şey de var ya, hani dünyada bir tek piramitler Mısır'da değil biliyorsunuz. Okyanusun altında da piramitler var. Dünyada bir sürü Bu yerde. nerede? Atlantis nerede? Onlar geri çıkacak tabii. Atlantis niye yok oldu falan. Atatürk nasıl 100 yıl sonrasında bu kadar net görebildi? O Hatta soru daha çok bu aralar zamansız. çok fazla önüme çıkıyor. Atatürk'ün bu arada, onu da bilmeyenler için söyleyelim. Mu kıtası ile ilgili çok ciddi bir merakı var. Hatta bir yazarı özellikle yurt dışından getirtip Kesin. o kitabı yazdırır. Yani Atatürk'ün yazdırdığı bir Mu kıtası kitabı var. Şu an satılıyor, alabilirsiniz. Oradan ilgisini de görebilirsiniz bu meseleyle Aynı şekilde ilgili. uzaylarla ilgili yaptığı bir çalışma var. Evet. O el yazısıyla duruyor hala. Yani uzmanların el yazısı daha kitaplaştırılmadı. Sanıyorum Anıtkabir'de bir yerde. Peki çok uçuk duruyor. bir şey söyleyeceğim. Hani bu uçuk artık Hı. diyeceğim ama yani bir şekilde esasında onun bir zaman yolcusu olduğu ve de geri geleceği, esasında geri ileri olmadığını düşünürsek bu teoride sirayet edeceği diyeyim, kelimeyi tam deniyor ve bunun çok ciddi bir şeyi var, nasıl diyeyim, yani bunu bekleyen, buna inanan, bundan emin olan çok ciddi bir Mehdi'yi beklemek de öyle bir şey değil mi? böyle bir şey var. Ya da İsa Mesih'in geri Evet. gelmesi gibi bir şey. Çünkü zamanda yolculuk, yani zaman bildiğiniz gibi lineer bir akışa sahip değil. Evet. Geçmiş, gelecek değil. Ama dediğim gibi biz seninle böyle bir 20-30 bölüm şey yapabiliriz. Biz İlkay bu aralı kızmasın bana şimdi ama biz de buradan bir tane şey başlatabiliriz. İlkay'a selamlar olsun. Biz bambaşka bir tarafa doğru. Çok da isterim esasında bu arada. Çünkü gerçekten hani iki deli daha eğlenceli oluyor diyeyim. Dinleyenlerin öyle düşündüğünü düşünmüyorum, deli olduğumuzu. Evet. Bunu biz 2008'de de konuşuyorduk. O zaman biraz diyorlardı. Ben gerçi o Şimdi zaman bu kadar konuşmamız öyle anlamıyordum. oluyor yavaş yavaş. Yani çünkü hep zaman ötesinde konuşursan hep öyle olacak. Yani Peki gündemin içinde ya olursan. mesela çocuklar ne olacak şimdi? Robotlar ve insanlar arasında böyle bir durum olursa insan ırkı ne olacak? Nasıl üreyeceğiz? İşte burası kritik nokta. Kitabın konduğu yerlerden bir tanesi bu. Buna bugün karar verilecek. Nasıl ya? Yani kimin geleceği yöneteceği, kimin yapay zekada güç sahibi olacağı, kimlerin teknolojiye sahip olacağı distopya mı, ütopya mı onu yaratacak şu anda. Kimlerin derken hangi? Yani örnek veriyorum şu anda kimin elinde güç? Yani mesela Amerika, bilmem, ülkeler geliyor örnek veriyorum, aklıma. bizim mesela öyle bir gücümüz yok şu an Türkiye olarak. Evet. Veya ben mesela o yapay zeka, ben yazılım yazamıyorum mesela. O kadar iyi Yazılımı değil. yazanlar kim? Yani orada önemli olan şey herkes elini taşın altına koyması biraz işte. Yani güne inersek eğer tekrardan, günlük hayatımıza inersek teknolojiden kaçmayın, korkmayın. Ve teknolojiyi insanın iyiliği için nasıl kullanacağımıza bakalım. Çünkü bu yapay zeka, robotlar bıçak gibi. Ekmek de kesebilirsin, öldürebilirsin. İşte orada niye mesela diyorsun ya, ben de hep şuradayım. Şimdi mesela işte bu ev robotu bir gün bana saldırabilir falan. Ben almayayım robot, kendim temizleyeyim. Ben buradayım mesela. Çünkü hani ya saldırırsa. Ama sana zamanın kalacak. Kalacak da ya bir şey söyleyeyim, kalacak da ya Şimdi robot beni öldürürse günün siber sonu. güvenlik önemli oluyor işte şu anda da. Beni robottan robot koruyacak. Evet, ne yazılım güzel. koruyor. Zaten yazılımla savaşamazsın. Çünkü şu anda yazılımla biz savaşsak mesela uçaklar yazılım, borsa yazılım, bank bir anda insanlık sıfırlanır. O zaman şey olacak, neydi? Terminator dediği bir tane vardı. Lucy var, Lucy Terminator var. 2 gün önce Lucy izledim ya. Yani ama hani bu World of Wars mu? Yani bütün bu filmler Westworld. olacak. Westworld. Olacak o Westworld zaman. zaten yani Oldu zaten. anlatıyor. Ya şu anda girin internete bakın yani insanımsı robot diye yazın.
Ve asıl şu anda kısa dönemde bizim hayatımızı değiştirecek olan şey giyilebilir teknolojiler olacak. Ya gözlük var mesela, benim bildiğim bir gözlük var. Bir daha Gömlekler, ne yapıyor gömlek? Tesla Suite diye bir marka var. Elon Musk'ın değil bu. Girin bakın onun sitesine. Şöyle bir şey, biz şu anda mesela yaşam atölyesinde uzaktan dokunarak eğitimi test ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Yani- Tövbe estağfurullah. Sen- Saçmalama. Örnek veriyorum, online'da bir eğitim yapıyoruz. Ben Rıza. senin omzuna vurabiliyorum, elini Bu tutabiliyorum, söylediğin çok tokalaşabiliyoruz. bambaşka ya. O kadar basit ki ama bu artık. Bu böyle bir teknoloji mi geldi? Var. Şu an ne olay ne? Fiyatlar çok yüksek. Yani Şimdi- örnek veriyorum şu anda. Eldivenleri alıyorsun, bir önlük giyiyorsun. Sende de var o önlüklü eldiven, bende de var. Bu sana bir film hatırlatıyor mu acaba? Evet. Sylvester Stallone ile Evet, Sandra Bullock'un evet, takıp evet. birbirleriyle beraber oldukları şey vardı. Evet. Birebir gerçekleşiyor Yani şu anda. seks diyebiliyor muyuz? Yani- YouTube'da bilmiyorum da sanal seks falan halt etmiş. Bu nedir canım? Şimdi şeyler çıktı ya, AI kız arkadaşlar çıktı şimdi. Bilmiyordum, şu an öğrendim. App'leri var, AI kız arkadaşlar. Onlar bedenlenmiş hali olacak bir süre sonra. Her şey geliyorum diyor zaten. Şimdi Ben senin kafanda- Çok yanlış bir dönemde yaşadım. ten böyle var zaman. burada, robotlara da ten, yani insan Ne teni, kadar hücreler gerçekten çoğaltılarak. Dur, nereye gelecektim ben buradan? Ay yazık gitti. Benim bütün böyle ben romantik biriyim. Robot ne kadar? Bana robot şiir okuyabilir mi? ChatGPT okumuyor musun sana? Ama işte yani sonuçta hani Ben fark benim yaratanı söyleyeyim ben sana. yani- Bütün meslekler için. Mesleklerin %80'i kayboldu bile. Kayboluyor. Hala avukat, doktor, mühendis yapmaya çalışıyorsunuz çocuklarınızı. Bu meslekler yok ne olacaklar. yapalım, yazılımcı Şuna olsun geleceğim. çocuk. Farkını yaratacak, onu söyleyeyim. Net. ChatGPT'ye sordum. Ve bildiğim soruyu, yani cevabını bildiğim soruyu, bakalım bu bana aynı cevap verecek mi diye sordum. Dedim Tamam. ki beni işsiz bırakacak mısın? Dedi ki eğer sen sadece bilgi aktaran olursa tabii ki seni işsiz bırakacağım dedi. Ben de soracağım bak. Bu program Ama dedi- bitse bugün şimdi soracağım. Benimki bırakmaz. Bana Ama aşık dedi- ama. Eğer sen bilgi aktaran değil deneyim yaşatan olursan eğer ben seninle rekabet edemem dedi. Dolayısıyla burası önemli olan husus şurası. En azından 50 yıl rekabet edemem dedi. 50 yıl sonrasında açık hukuk Neyse bıraktı. tamam, iyi 50 yıl Neye geleceğim? idare Şuna ederiz. geleceğim. Artık şimdi Instagram'da mesela bu hani bir sürü kişisel gelişim uzmanı gurusu var ya. Açıp zaten bilgi var zaten. ChatGPT'ye yazdım, çok güzel bilgi veriyor. Bilginin bir anlamı yok artık. Bilgi iyi bir şey değil. İyi artı bir değer değil artık. Çünkü çipte takılacak, bitecek bilgi olayı zaten. Zaten şu an ChatGPT'ye girdiğinde bütün bilgi orada var. Mesele o bilgiyi nasıl işlediğin. Nasıl Her anlattın meslek, o zaman? her sektör için nasıl yaşattın? Yani çıkıp benim kendi alanıma döndüğünde benim çıkıp ona şey anlatmam değil. Yani bak yaşamın anlamı budur, böyledir falan filan. Ben hep ne dedim yıllarca? Ben anahtarları koyabilirim. Sen kendi kilidini o anahtarlardan birini seçerek açarsın. Her anahtar her kilidi açmaz çünkü. Deneyim yaşatmak zorundayız. O deneyimi yaşatmak da sadece bilgi aktaran olmak demek değil. Eğer sen bilgiye dayalı bir iş yaparsan, yani ezber, papağan gibi var zaten şu anda. Bu sana ihtiyaç yok artık. Bunu şey gibi tercüme ediyorum kendi içimde. Hani herkes mesela bir tariften o yemeği yapabilir, işte beef bilmem ne falan. Ama birinin elinin lezzeti vardır. Onu yaparken çok o güzel böyle örnek. bir miktar bir şey koyar falan. Ben bunu o zaman mesleki açıdan ChatGPT'den yana bir endişem yok o zaman. Çünkü Olmasa ben gerek yok. motomot soru soran biri mesela hiçbir zaman olmadığım için. Dostlar, insanlık kaybolmayacak. Üslup ve tadımız, evet, insanlık kaybolmayacak. Kaybolmayacak. Endişe, korkmayın. Ya ateş bulunduğunda da durmadığı insan. İnsan duramaz. Hep daha ileriye gitmeye çalışıyor. Bir gün bir Hep daha savaş ileriye çıkacak gitmeye mı peki çalışıyor. sence insanlar ve Mümkün. robotlar arasında? Yani şu olacağına eminim ben. Çatışma ortamı olabilir. Yani çünkü niye? Yine insan kökenli de olabilir. Birileri hackleyebilir, harekete geçirebilir. İşte o Hani böyle korkutuyor en beni son ya. bir felaket filmi vardı. Bütün Tesla otomobiller, Hı hı. 5000 tanesi birden bile hani otonom sistemler çünkü mümkün. İşte. Ama iyi tarafı, ben ütopik taraftan bakıyorum. Onun için ihtiyacımız olan bir diğer şey de ne olur artık sahte olandan çıkın. Gerçek olun. Sahte olan hiçbir şeyin yaşama şansı yok bu dünyada. Gerçek olun da Yani yüreğinizden, işinize, eşinize, yaşam tarzınıza, koyduğunuz fotoğrafa, kendinizi ifade etme biçiminde siz olun artık. Başka birini oynayanların şansı yok gelecekte. bunu bugün ikinci kez duyuyorum. Herhalde bu artık altını çizilmesi gereken bir şey. Maskelerinizden arının. Yani içinizdeki gerçekle yüzleşin. Zaten anladığım kadarıyla yüzleştiniz. Bu yumurta kapıya dayandı meselesi. Elon Musk'la ilgili ne düşünüyorsun? İnsan da olmayabilir. İşte ben bu cevabı alacağım biliyordum. Yani Görevli oldu kesin. ben de uzaylı mı diye soracaktım. Çekindim Yüz sonra. ifadesi de bir garip değil mi? Yani Hani robot mu uzaylı mı acaba? kitapta Elon Musk da var burada, yaşıyor. Var O tabii, da var. değil mi? Onu da karakter olarak koydum. De normal bir insan olmadığına dair tabii ki çok fazla komplo teorisi görüyorsunuzdur siz de, ama hani böyle çok enteresan şeyler görüyorum. Yarı uzaylı, esasında robot, bilmem ne. Elon Musk Norm- olmasaydı başka biri olacaktı. Böyle bir figür olacaktı. Hı. Yani temel noktaya gidiyoruz şimdi. Akış devam ediyor. Ve
en yüce erdem benim için iki şey. Birincisi her şeyi olduğu gibi görmek, yorumsuz bakabilmek. Of, çok zor bir şey ya. Ama ilahi anlamda en büyük erdem semavi dinler içinde geçerli olan, ki teozofi okuyan biri olarak şeyi söyleyebilirim çok net. Semavi dinler, inanç sistemleri, hermetik, bunların hepsi aslında aynı kaynaktan geliyor. Ve bütün üç kitapta, kutsal kitapta çok şey, bugün konuştuğumuz her şeyi anlatıyor aslında. Nasıl yorumladığınıza bağlı. Bak, bu çok Yorumsuz önemli. bakarsanız olanı görürsünüz. İkincisi de teslimiyet. O başta konuştuğumuz hayaller için de Hı hı. sen niyetini koyacaksın. Sonra artık teslim ol ve güven, iman. Sen niyetini koydun, eylemlerini yapıyorsun. Olan nasıl olacak zaten. Ama yorumlama ne olur. Peki, bir şey Yani çok söyleyeceğim. güzel, aşktan bahsettin ya sen. Hayatın aşkını arıyorsun diyelim, tamam mı? Acayip Evet. bir aşk tanımın var. Arıyorum Tamam. tabii canım. Ve bir şey oldu. Yarın hastalandın ve 6 ay hastanede yatıyorsun. 5. ayda o hastanede bir doktor işe başlıyor. Ve o hayatının doktoru. Hayatın aşkı. O hastalık sebebi senin o doktorla tanışman. Biz bunu görmek yerine zihin sürekli şunu yapıyor. Niye hala olmadı? Nereden gelecek bu? Nasıl olacak Bir bu? bırak yani. Bırak. Sisteme güven. İstersen onun adını Allah koy. İstersen kuantum koy. Neye inanıyorsan.